Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaklaşık 30 yıldır süren çekişmenin sonucunda 2020 senesinde olaylar kızışarak taraflar arasında ciddi bir çatışma başlattı. Dış ülkelerin de etkisiyle çatışmalar harlandıkça harlandı. Sonuç olarak binlerce asker ve 100'ün üzerinde sivil hayatını kaybetti. 9 Kasım 2020 günü ise Ermenistan ve Azerbaycan arasında ateşkes ilan edildi. Peki bu noktaya nasıl gelindi? Azerbaycan ve Ermenistan'ın 2020 yılına kadar savunmaya verdikleri önem, Dağlık Karabağ sınırında da hissediliyordu. Bölgede 3-4 gün süren çatışmalar bunun en büyük örneğiydi. 2020 senesinin Temmuz ayında Azerbaycan ve Ermenistan sınırı olan Tavuz'da ilk kez çatışmalar yaşandı. Akabinde Türkiye Dışişleri Bakanlığı şu açıklamayı yaptı. Ermenistan'ın saldırganlığını örtme çabasının uluslararası camia tarafından da hiçbir şekilde kabul görmemesini temenni ediyoruz. Türkiye, toprak bütünlüğünü koruma mücadelesinde tüm imkanlarıyla Azerbaycan'ın yanında yer almaya devam edecektir. Tarihler 27 Eylül 2020'yi gösterdiğinde işler kızıştı, taraflar birbirlerine ağır bir şekilde vurmaya başladı. Bakü yönetimi ise savaş hali ilan etti. Ancak Azerbaycan'ın sahip olduğu ağır silahlar sayesinde Azerbaycan ilerleyebildi. Aynı tarihte Ermenistan'da sık yönetim ilan edildiği duyuruldu. Bu süreç Türkiye'nin geliştirdiği SİHA'ları denemek için de çok büyük bir fırsattı. Sonuç olarak Ermeni güçleri SİHA'ların başarısı ve Azerbaycan ordusuna karşı koyamadı. 9 Ekim'de iki taraf arasında ateşkes ilan edilse bile Ermenistan tarafından bu ateşkesin bozulması sebebiyle saldırılar devam etti. Azerbaycan 4 Ekim'de Cebrail'in, 19 Ekim'de Füzuli'nin işgalden kurtarıldığını duyurdu. 22 Ekim'de ise İran ile sınır bölgesinin tamamen güvence altına alındığını açıkladı. Son olarak 8 Kasım günü Şuşa'nın alındığının duyurulmasıyla 9 Kasım'da taraflar arasında ateşkes antlaşması imzalandı ve yıllardır süren çatışmalar sona erdi. Paşinyan, ne oldu be? 10 Kasım günü yürürlüğe giren antlaşma sonucunda Azerbaycan bölgenin çevresini aldı. Ortada kalan bölgeyi antlaşmada arabulucu olan Rusya, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın imzasıyla savaşa dahil olmadan Rus barış güçleriyle kontrolünü aldı. Anlaşma kararlarından birisi ise Laçin koridoruna yeni bir yol inşa edilmesiydi. Bu sayede Azerbaycan'ın batısındaki bölgelerle Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında yeni bir iletişim koridoru sağlanacaktı. Yenilgi kabulünden sonra istifaya zorlanan Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Nisan 2021'de istifa edeceğini duyurdu. Hayatımda en xoşbəxt günümdür. Çünkü mən yenidən öz 43 yıl yaşadığım torpağa qayıtmağa ümidliyəm.